Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar öncesinden kendine biçtiği ve yıllardır oynamakta ısrar ettiği bir rol var. Dünya polisi. Dünya barışını ve insanların özgürlüğünü koruma maskesiyle dünyanın neresinde olursa olsun, ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, her olaya müdahale etme yetkisini kendinde bulması ancak bu şekilde açıklanabilir. ABD uzun yıllar nükleer silahlara karşı insanlığı korumaya çalışan bir ülke olarak kendisini lanse etmiş ve dış politikasını buna göre biçimlendirdiğini dile getirmekten çekinmemiştir. Ama insanlık tarihinde nükleer silah kullanan hem de çok acımasız bir şekilde kullanan tek ülke yine ABD olmuştur. Amerika'nın bağımsızlık bildirgesinde dendiği gibi insanlığın yargısına duyulan o yerinde sevgi, saygı uzunca bir süredir Birleşmiş Milletler kararlarına olan duyarlılıkları ile birlikte bir köşeye atıldı. Diğer ülkelerin boyun eğmek zorunda olduğu yaptırımları düzenleme kapasitesi, Amerika'nın emperyalist hedeflerini sürdürdüğü hükmün bir diğer boyutu. Bu videoda uluslararası kuralları hiçe sayan Amerikan yayılımcı politikasının kanun dışı eylemlerini mercek altına alacağız. ...1948'de CIA İtalya'daki seçimleri manipüle etti. Bunu yapmaya hakları yoktu ama yaptılar. Bu emperyalist politikanın bir parçasıydı. 1950'de ABD Kuzey Kore'yi bombaladı. 1953'te ABD İran'da hükümeti devirdi. Yapmamalıydı ama yaptılar. 1954'te Amerika Birleşik Devletleri Guatemala'daki hükümeti devirdi. Bu da yasa dışıydı ve Birleşmiş Milletler'in güç kullanma yasağını ihlal ediyordu. Saymaya devam edelim. 1961'de ABD yasa dışı olan Domuzlar Körfezi Harekatı ile Küba'daki Fidel Castro hükümetini illegal bir şekilde devirmeye çalıştı. 1964'te Vietnam'ı bombalamaya başladılar ve bunu bugün tüm belgeleriyle kanıtlanmış olan sözde Tonkin Körfezi olayı ile Vietnamlıların başlattığını söylediler. Hayır, bu böyle olmadı. Amerikalılar yalan söyledi. Bu yalan 11 yıl süren bir savaşa ve 3 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı. O yüzden ayrıntılarından bahsetmeyelim. Bu da yasa dışıydı ve Birleşmiş Milletler'in güç kullanma yasağını ihlal ediyordu. 11 Eylül 1973'te CIA aracılığı ile Şili'deki Allende hükümetini devirdiler ve Pinochet'i diktatör olarak ülkenin başına yerleştirdiler. Pinochet muhaliflerini bir uçağa bindirip Pasifik üzerinde çuvallara koyup okyanusa attırdı. Bu bir terör ve canilik eylemiydi. Anaların, babaların, kardeşlerin mezar başında son vazifelerini yapmalarına, vedalaşmalarına engel oldu. O insanlar hala yakınlarının bir gün geri geleceğini umuyorlar. Daha bitmedi. 1979'da CIA Afganistan'daki mücahitleri destekledi. Afganistan'daki radikal Müslümanlar 80'li yıllar boyunca Suudi Arabistan ve ABD üzerinden silahlandırıldı. Neden? Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da yenilgiye uğratmak istedikleri için. Mücahitlere ve onların başındaki Usame Bin Laden'e ve El-Kaide'ye Stinger denilen omuz üzerinden yerden havaya fırlatılan füzeler verdiler ve Stinger silahlarıyla Afganlar Rus helikopterlerini vurdular. Neticede Ruslar Afganistan'daki savaşı kaybedip geri çekildiler. Daha önce ABD 1979'da Saddam Hüseyin'in iktidara gelmesine yardım etmişti. Saddam Hüseyin, Baas Partisi'nde kendisine en ufak bir tehdit oluşturabilecek herkesten temizlemek amacıyla sahneye çıktı. Ve kürsüde aralarında hainlerin olduğunu duyurup bir isim listesi okudu. Toplantı salonundan birkaç düzine adam dışarı çıkarıldı ve çok azı geri döndü. Ve ABD 1980'de Irak
Hümeyni'ye saldırdığında Saddam Hüseyin'i destekliyordu. Sonunda İran ve Irak arasındaki savaş başlatıldı. Saddam saldırdı ama ABD sessizce Saddam Hüseyin'i destekledi. Çünkü Saddam o tarihte Batı'nın bir dostuydu. Çünkü ABD İran'ı zayıflatmak istiyordu. 1986'da İran-Kontra skandalının bir parçası olarak ABD'nin İran'a da silah sağladığı ve böylece her iki savaşan tarafı da silahlandırdığı öğrenildi. Dahiyane bir fikir değil mi? Her iki tarafı da silahlandırarak birbirlerini daha iyi öldürsünler diye uğraştılar. ABD bu silah satışıyla bir taşla birkaç kuş vurdu. Silah satışından sağlanan gelirleri yasa dışı bir şekilde Nikaragua'da dönemin solcu yönetimini devirmeye çalışan anti-komünist kontraları desteklemek için kullandı. Amerikalı jeostrateji uzmanı George Friedman bir keresinde şöyle demişti. Almanlar ve Ruslar birbirlerini öldürdüklerinde Alman ve Rus kanı toprak üzerinde birbirine karıştığında bu ABD çıkarları için bir avantajdır. Almanlar ve Ruslar bu sözleri dikkate almalılar ve bu nedenle Almanya'nın Rusya ile dostluğunu sürdürmesi çok önemlidir. 1986'da Ronald Reagan Libya'yı bombaladı. 1990'da Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti. Ağustos 1990'da ABD Büyükelçisi April Gillespie, Saddam'a uluslararası sorunlarını kendi istediği gibi çözmesi halinde Amerikalıların buna karşı çıkmayacağını dolaylı olarak söyledi. Ama Saddam Hüseyin uygulamaya geçince hemen bunun mümkün olmadığını söylediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hemen Irak'a ambargo koydu. Çöl Fırtınası Harekatı adı altında 1. Körfez Savaşı başladı. Amerikalılar Irak ve Kuveyt'i bombaladılar. 1996 yılında Amerikan televizyonunda bir gazeteci ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'a Irak'a yönelik bu ambargoda şimdiden 500 bin çocuk öldü. Buna değer mi diye sorduğunda Madeleine Albright, evet bence buna değer diye cevaplıyordu. İşte emperyalist siyaset. Tamam, daha 90'lı yılların ortasındayız. Almanya'daki koalisyon ortağı Çevreci Yeşiller Partisi bir daha asla savaş vesaire diyor ve ardından Yeşiller üyesi Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ve Sosyal Demokrat Şansölye Schröder 1999'da Amerikan emperyalizmine destek veriyor ve Sırbistan bombalanıyor. Tamamen yasa dışı, kanunsuz bir saldırganlık savaşı. Şansölye Gerhard Schröder, sevgili yurttaşlar, NATO bu akşam Yugoslavya'daki askeri hedeflere hava saldırılarına başladı. İttifak bunu yaparak daha ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerini ve Kosova'da bir insani felaketi önlemek istiyor. Yugoslav Devlet Başkanı Milosevic orada acımasızca bir savaş yürütüyor. Biz savaş yapmıyoruz ancak askeri yollarda dahil olmak üzere Kosova'da barışçıl bir çözüm için çağrıldık. Ve Almanların 2. Dünya Savaşı'ndan beri süregelen travmasını suistimal ederek, yani hükümetin Sırbistan'da toplama kampları olduğunu iddia etmesiyle kamuoyuna algı operasyonu uygulamaya çalışıyorlar. Ama tabii ki Alman halkında şok etkisine neden olan bu iddia da doğru değildi. Ve sonra Birleşmiş Milletler'in yetkisi olmadan aniden sosyal demokratlardan ve çevreci yeşillerden olan koalisyon Almanya'yı savaşa soktu. Yıllar sonra bağımsız yargı yaptığı incelemelerle İngiliz kamera ekibinin bir Bosnalı mülteci kampını Nazi toplama kampı gibi göstermek için nasıl filme aldığını ortaya koydu. Evet, pek çok insan bugüne kadar gerçekten bunun vicdan muhakemesini yapamadı. Belki ben de yapamadım ama durum böyle. Ardından 2001 yılı geldi. 2001 yılında ise bugüne kadar bir türlü aydınlatılamayan 11 Eylül terör saldırıları geldi. Ve bu terör saldırıları sonrasında ABD emperyalizmi diyor ki, teröre karşı savaşın yeni kapsamı istediğimiz herhangi bir ülkede savaşmamızı yasal kılacak. İşte şu an içinde bulunduğumuz durum da aynen bu. Biz her zaman teröre karşı bu sözde savaşın içindeyiz.
Tüm insanlara ancak şunu söyleyebilirim. ABD'nin yalan ve şiddetle dolu terörle savaşını reddedin. 11 Eylül terör saldırılarının üzerinden tam 22 yıl geçti. Daha önce de Amerikan emperyalizmini inceliyordum ve bu terör saldırılarından bu yana daha da derinlere indim. İkiz Kulelerin yıkılması esnasında Dünya Ticaret Merkezi'nin arkasındaki bu üçüncü binadan, yani World Trade Center 7'den hiç bahsedilmedi, konuşulmadı. Ben sadece 11 Eylül terör saldırılarının netlik kazanmadığını söylüyorum ve bu saldırılar World Trade Center'ın çöküş nedeni bugüne kadar netlik kazanmamış olsa da birçok ülkenin orduları açıklanamayan bir terör saldırısı sonucunda ABD ile birlikte Afganistan'a karşı savaşa katıldı. Sizi duyuyorum, dünyanın geri kalanı da sizi duyuyor ve bu binaları yıkanlar da yakında bizi duyacaklar. Amerikalılar 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından bir ay bile beklemediler. Daha 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal ettiler. Savaş artık birçok cephede yapılıyor, yılmayacağız, geri adım atmayacağız ve kazanacağız. Barış ve özgürlük galip gelecek. Çok teşekkürler. Yıl 2003. Irak'tan daha önce bahsetmiştim. O zamandan beri Irak'ta 1 milyondan fazla kişi öldü. ABD emperyalizminin savaşları devam ediyor. Sırada 2011 yılı var. Libya'nın bombalanması. Barack Obama, Nicolas Sarkozy ve David Cameron üçlüsü Libya'ya saldırdılar. NATO ülkelerinin geçmişte defalarca nasıl saldırgan olduğunu gördüğümüz gibi Libya'ya yapılan saldırı da bunlara hakları yoktu. Yine de NATO dünyaya kendisini bir barış ittifakı olarak sunuyor. NATO bir savunma ittifakı değil. NATO agresif bir saldırı ittifakıdır ve dünya barışına yönelik bir tehdittir. Bu maalesef bir gerçek. 2011 yılında Suriye'de de savaş başladı ve tamamen yanlış aktarıldı. Siyasetçiler ve medya hep bunun bir iç savaş olduğunu söylediler. Esad kendi halkını öldürüyor dediler. Oysa işin aslı öyle değildi. CIA, Esad'a karşı çıkan herkesi onu devirmek için silahlandırmak amacıyla Timber Sycamore operasyonu olarak bilinen operasyona 1 milyar dolar yatırım yaptı. Esad'a karşı savaşan muhalif güçlere para, silah ve eğitim sağladı. ABD'li yetkililere göre CIA Özel Etkinlikler Bölümü tarafından yürütülen bu program binlerce silahlı muhalif yetiştirdi. Başkan Obama 2013 yılında gizlice CIA'in Suriye'de bulunan savaşmaya hazır muhalifleri silahlandırmaya başlamasına izin verdi. Bu konuda Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, İngiltere ve Fransa ABD ile işbirliği içinde oldular. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık'a veya 1973'te Şili'deki Salvador Allende'ye uygulanan ve hükümetlerin devrilmesine neden olan bu rejim değişikliği projeleri Suriye'de başarılı olamadı. Ve Esad 2011'de devrilemedi. Çünkü İran ve Rusya bir şekilde Esad'ı desteklediler ve onun devrilmesini istemediler. 2014 yılında Ukrayna'da da savaş başladı. Amerikalılar Putin'in bir sabah kalkıp hadi şimdi gidip Kırım'ı alayım demesinin savaşa yol açmış olduğunu söylüyorlar. Yani ABD güdümlü görsel ve yazılı medya böyle söylüyor. Ama işin aslı öyle değildi. Esas olan NATO'nun doğu genişlemesi sürecinde atılan adımlardı. Ukrayna'nın yeni hükümetinin NATO'ya girmesi için Ukrayna'nın başına başka bir hükümet getirmeyi amaçlayan gizli bir operasyondu. Ukrayna'da bir darbe oldu. Putin, Amerikalıların Ukrayna'daki darbeye toplam 5 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi. Rusya da bu darbenin ardından tepki göstererek Kırım'da referandum yaparak Karadeniz filosundaki üslerini güvence altına almak zorunda kaldı. Bu savaş Ukrayna açısından toprak bütünlüğü için, Rusya açısından da ülkenin güvenliği için meşru hale getirildi. Tabii bunu ABD ve NATO gizliden ve zaman zaman da açıktan desteklediler ve deyim yerindeyse yangına körükle gittiler. Ama görüyoruz ki bunlar Amerikan emperyalizmini gösteren sadece birkaç gerçek. Bunlar
sadece buzdağının görünen kısmı. Henüz Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kullanılan bir pestisit ve yaprak dökücü olan ve savaş dönemi boyunca 20 milyon galona yakın püskürtülen kimyasal Agent Orange'dan bahsetmedim. Daha Hiroşima var, Nagasaki var. Burada küçük bir sorundan bahsetmiyoruz, ancak Amerikan emperyalizmi nedeniyle çok büyük şiddet içeren sorunlar var. Örneğin tamamen haksız yere Nobel Barış Ödülünü alan bir Barack Obama var. Obama 2016'da toplam 7 ülkeyi bombaladı. Bunu bir düşünün hele. 2016 yılında Afganistan, Pakistan, Yemen, Irak, Sudan, Suriye ve Libya bombalandı. Aman boş ver. Bunlar zaten hepsi Müslüman ülkeler. Hepsi terörist. Evet. Beyin yıkama işte böyle işliyor. Ve bütün bu ülkelerin bombardıman edilmesi emrini veren ABD Başkanı Barack Obama Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Uluslararası barış hareketi buna bir dur demek zorunda. ABD emperyalizmi dünya barışı için bir tehdittir. Tüm ülkelerde var olan barış hareketi bölünmeye izin vermemeli. Sayısız bunca savaşa karşı sesini yükseltmelidir. Dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun herkes insanoğludur ve hayat kutsaldır. En güncel konu olan ve ABD'nin onayı ile de sürdürülen İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamdan neden bahsetmiyorsun diyenler olacaktır. Bu konu daha çok taze ve her gün yeni bir insanlık suçu ve yeni bir savaş suçu ortaya çıkıyor. Bu nedenle gelişmeleri bekleyip yanlış bilgiler vermemek için kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra tamamen bu konuyla ilgili bir video hazırlamanın çalışmaları içindeyiz. Böylece bir videonun da sonuna geldik. History Media kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hiçbir bölümü kaçırmamak için lütfen beğeni tuşuna tıklayın, kanalımıza abone olun ve bildirimleri etkinleştirin. Bir başka videoda başka bir konu ile tekrar kanalımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.